Bu dizideki karakterler ve olaylar tamamen hayal ürünüdür. Çocuklar için uygun değildir. Seni kurtaracağım Glinda. Ama nasıl? Selma bu adam mıymış? Çok tanıdık. Bu adam Pink ve kardeşinin babasıysa kendi çocuklarını mı denek olarak kullanmış? Bu adam niye bu kadar tanıdık? Lily de mi? Miray? Bora? Lily? Yani Alex? Evet, benim. Sen nereden? O benim. O Glinda. Yani öyledir, değil mi? Muhtemelen. Kafam allak bullak oldu. Şuraya bak Bora. Selma, Pink Gold'un babası Brian mıymış? Onun beyniyle Selma'nın beyni takaslanmış. Ve bu adam kendi çocuklarını denek olarak kullanmış. Pink Gold da kaza sonucu değil, beyin nakli sonucu ölmüş. Diğer odadaki mezunlar da deneklerden biri miydi acaba? Ne? Ne mezunu? Bu okuldan mezun olanlar. Diğer odalardan birinde cesetleri parçalanmış haldeydi ve her tarafta beyin parçaları vardı. Sanırım onlar denek olarak kullanılmış. O adam tarafından. Bazılarının gözleri yukarı doğru bakıyordu. İfadeleri birbirine benziyordu. Bu işin başında o varsa, onun ameliyatını kim yapıyor? Tek başına olduğunu sanmıyorum. Ne oluyor? Bu gaz da ne? Hemen buradan çıkmamız gerek. Bu da ne? Neden kıpırdayamıyorum? Neden konuşamıyorum? Görünüşe göre kimse konuşamıyor ve kıpırdayamıyor. Bu da neyin nesi? En son gaz solumuştuk ve karşımızda Selma belirmişti. Bora ve Lily de burada yok. Ne yapacağım? Merhaba. Hepiniz tiyatro gösterime hoş geldiniz. Ben Selma'nın tarafındaydım. Niye kızların yanındayım ki? Beyinlerinizi an itibariyle ele geçirmiş bulunmaktayım. Şu an benim var ettiğim bir alandasınız. Bu yüzden ne hareket edebiliyor ne de konuşabiliyorsunuz. Yakında düşünebilme yetinizi de kaybedeceksiniz. Çünkü beyinlerinizin en önemli kısımları bana ait olacak. Bana tapacaksınız ve her dediğimi onaylayacaksınız. Kendinize ait fikriniz bile olmayacak. Bedenlerinizi diğer okulların müdürlerinin beyinleriyle takas yapıp satacağım. Tıpkı ruhunuz bile duymadan bu okulu parsel parsel sattığım gibi. Konuya bodoslama daldım. Ben Brian. Brian Gold. Pink Gold'un babasıyım. Bu bedense karım Selma'ya ait. Yani eski karım. Kendisi mezarı boyladı. Çünkü beyni benim bedenimle uyuşmadı. Ben bedenimle uyuşacak beyni buldum. O da tıpkı babası gibi çok zeki. Ben miyim acaba? Dur. Benim babam yok ki. Sen... Artık ikimizin de kadın bedenlerinde olmamız kaderin cilvesi gibi. Değil mi Kerem? Kerem mi? Baba? Doğru ya. Beynin o intihar girişiminden sonra hasar almıştı.
konuşamıyorsun. Dur, senin yerine ben devam edeyim. Sen babamın arkadaşısın. Kendisi meslektaşım ve ikimiz de cerrahız. Ona beyin nakli projeme denek olmasını söyledim. Ondan ne istedim ki? Sadece bir beyin. Oysa ne yaptı? Beni reddetti. Üstüne beynini alamayayım diye kızını bile yok sayıp kendini başından vurdu. Oysa asıl hedefim kızıydı. Neyse ki o kadar iyi bir cerrahım ki beyninin çoğunluğunu kurtarabildim. Beyin nakli projemi gerçekleştirmek için çok uğraştım. Başta amacım beyin ölümü gerçekleşen insanları kurtarmaktı. Ama bu tatmin etmedi. İlk denek olarak çocuklarımı kullandım. Maalesef ikiz olmalarına rağmen beyinleri bedenleriyle uyumlanamadı. Ve ikisi de öldü. Kimse gönüllü olmak istemediği için okulun mezunlarını buldum ve onların üzerinde denedim. Yine de başarısız oldum. Sonra kendimi Kerem'in ellerine bıraktım. Eğer savunmasızken beni öldürmeye kalkarsa kızı da ölecekti. Çevrem geniş. Bu yüzden ameliyatımı başarıyla gerçekleştirmek zorunda kaldı. Ve amacıma ulaştım. Ama bu yeterli gelmedi. Sadece beyin nakli yeterli değildi. Beden değişimi değil, beyin değişimi istiyorum. Glinda'nın arkadaşlarını kolayca denek odama götürebilmek için odasından açtığım tüneli Glinda bulduğunda ve sırrımı öğrendiğinde onu da aldım. O da çok zeki bir kızdı. Bu yüzden koruyucu ailesi olmuştum. Bir gün onun beyniyle de oynayacağımı biliyordum. Sözde sevgilisi Bora'yla beyinlerini değiştirdim. Ama bu sefer farklı bir şekilde. Kendi beyinlerinde birbirlerinden parçalar taşıyorlar. Böylece birbirlerinin anılarını da hatırlıyorlar. Düşünsenize, Einstein'ın beyninin bir parçasına sahip olduğumu. Daha doğrusu karısının beynine. Gold Girls Lisesi'ni bırak, tüm dünyadaki liseleri, hatta okulları yönetebilirim. Glinda'nın beyni Bora'nınkiyle uyumlanamadı ve uykuda. Ama Bora'nın beyni Glinda'nın bedeniyle çok iyi uyumlandı. Lily ve Alex de birbiriyle uyumlandı. Başardım. Artık kendi beynime Miray'ınkini eklemeye hazırım. Hayır. Miray mı? İnanamıyorum. Sonra da tüm dünyaya ben hükmedeceğim. İşe yaramaz beyinleri de kendime kul edeceğim. Gerçi onlar dünden razı. Uyan Miray. Kendini teslim etme. Burası gerçek değil. Burası sadece onun gerçekliği. Baban seni korumak için benim her dediğimi yaptı Miray. Ama benim gibi birinin sözünü tutmayacağını bilmeliydi. Demek ki sandığın kadar zeki değilmiş. Ama sen baban gibi değilsin Miray. Daha zekisin. Bana hiçbir zaman boyun eğmedin. Kendi düşüncelerim ve fikirlerim var. İraden var. Ve bu tam da benim aradığım kriterlere uyan bir beyin. Uyan Miray. Yapabilirsin. Uyan. Hadi gerçekliğe dön Miray. Yapabilirsin. Hı? Başardım. Sen bunu nasıl yaptın? Miray. Biliyordum. Çok güçlü. Kesinlikle bu beyne sahip olmam gerek. Kaçmana izin veremem. Deneme bile. Eğer beni bırakmazsan bunun sonuçları çok ağır olacak. Siz ve biz yok. O ve biz varız. O seni sadece kullanıyor. İşine yaramadığın anda seni de yok edecek. Eğer uyanırsan seni vurmamı emretti. Beni vurursan amacına ulaşamaz ki. O benim beynimi istiyor. Ölürsem tüm planı mahvolur. Bana sadece öldürmeyecek şekilde vurmamı söyledi. Ama ben daha önce hiçbirini vurmadım. Vuramayacağını bildiğim için buraya seni koydum zaten. Oyalaman yeterliydi ve öyle de oldu. Beni mi vuracaksın? Vur. Tabii hayatını hapiste geçirmek istiyorsan.
Sana biat etmek hapiste olmaktan bile kötü. Ayrıca arkadaşlarım özgür olacaksa... Arkadaşlarının özgür olacağını mı sanıyorsun? Ben ölürsem onları nasıl geri getireceksin? Onlar şu an bana itaat etmeye programlı. Sen olmazsan itaat edecek kimseleri de olmaz. O iş öyle yürümüyor. Ben komutu iptal etmezsem sonsuza dek böyle kalırlar. Arkadaşlarımı ve babamı bırakırsan ve onlara bir daha bulaşmazsan istediğini yaparım. Beynimle ne istiyorsan yapabilirsin. Sadece onları rahat bırak. Kabul etsem sözüme inanacak mısın ki? Başka çarem mi var? O zaman o silahı bırak da arkadaşlarını ve babanı özgür bırakayım. Başka bir çarem var. Sakın. Arkadaşlarım da en az benim kadar güçlü ve iradeli. Ben uyandıysam onlar da uyanır. Yapma. Bana ihtiyaçları yok. Ama senin var. Alex, onu durdur. Ben Lily'yim. Her neyse işte. Durdur onu dedim. Hayır. Sana emrediyorum. Hayır dedim. Uyanmaya başladılar bile. Hoşça kal baba. Sıra bende. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Lazımsın bana, hayır! Hı? Ne bakıyorsunuz? Öldürsenize beni! Ne duruyorsunuz? Öyle hemen ölmek yok. Yargılanacaksın. Bizim tarafımızdan. Nasıl yani? Şimdi kendi bedenlerimizi geri dönebilecek miyiz? Evet Glinda, ama her zaman risk var. Ne gibi bir risk? Anıların karışması gibi bir risk. Yani Kerem Bey öyle diyor. Ben onun dediklerini söylüyorum. Kendi bedenlerimize tekrar alışmamız ne kadar sürer peki? Ortalama 3 ay kadar. Vücudunuzun fizik tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak daha da uzayabilir. O pislik ne durumda? Rezalet halde. Kötülerin ölmediğinin kanıtı. Size uygulayacağımız şeyleri ilk önce onu uyguluyoruz ki emin olalım. Rızam yok deyip duruyor. Rıza mı? Kendine gelene kadar rızanın anlamını bile umursamayan birine bak sen. Malum günün üzerinden 5 yıl geçmişti.
Flora zar zor bir üniversiteye girip mezun olmuş, diplomasını aldıktan hemen sonra ise Gold Girls Lisesi'ni sahiplenmiş, öğrencilerin oylarıyla okulun müdürü olmuştu. Ama yapacağı daha çok şey vardı. Çünkü Brian'in okula verdiği hasarı düzeltmek, aylar değil, yıllar alacaktı. Belki de asla eskisi gibi olmayacaktı. Ama neresinden dönülse kârdı. Koruyucu aileler başta karşı çıktı. Çünkü geçim kaynakları Brian bir psikopat çıkmıştı. Ama dert ettikleri Brian'in bir psikopat çıkması değil, geçim kaynaklarının yok olmasıydı. Üstelik Brian'in verdiği olağanüstü hasarı kısa sürede düzeltemediği için de Flora'yı suçlamışlardı. Nasıl gidiyor okul işleri? Yorucu ve zor. Bir okul nasıl bu kadar kısa sürede çökertilebilir hala anlayabilmiş değilim ama çabalıyorum. Sen nasılsın Glinda? İyi sayılırım. İdare ediyorum. Hala uygun bağış bulamadılar mı? 5 yıl içinde birkaç bağış geldi ama Miray çok inatçı çıktı. Bağışlanan bedenlere hala uyum sağlayabilmiş değil. Beyni çok fazla hasar aldığı için başka bir bedende uyumlanmakta zorlanıyormuş. Miray gibi bir kızın beyni kolay kolay başka bedenlerle uyumlanamazdı zaten. Eminim eninde sonunda uygun bir bağış gelecektir. Umarım. Hafızan nasıl oldu? Hala Bora'nın anılarını hatırlıyor musun? Kendi anılarımın bazılarını hatırlayamadığım için bazı şeyler hala tam değil. Arada Bora'nın anılarını da hatırlıyorum ama eskisi kadar değil. Bora ne yapıyor? Ortalarda gözükmüyor şu sıralar. Çünkü Alex'le takılıyor. Benim bedenimdeyken bazı şeylerin farkına vardı sanırım. Onun anılarının bazılarını hatırladığım için bunun farkındayım. Lara mı? Evet. Açsana. Alo, Lara? Bulundu Glinda. Şu an uykuda. Bağışlanan beden ve beyin parçasıyla uyumlandı. Fakat uyanması uzun sürebilir. Haftalar alabilir. Sonra da fizik tedavi başlar. Miray'ı böyle bir bedende görmek çok garip. Bu beden Miray'ın pek hoşuna gitmeyebilir. Belki de tam tersi olur. Babası da senin gibi söyledi. Kerem Bey mi? Evet. Şu an zaten görüntüsü düşünmemiz gereken en son şey. Miray'ın hasar gören beyin kısmı ile bu kişinin beyin parçası birleştiği için bu bedenin eski sahibinin bazı anılarına sahip olacak. Ya beni tanımazsa? Hasar gören kısma bağlı. Ama hayatının çoğunu seninle geçirdi Glinda. Tanımayacağını sanmıyorum. Ben bir süreliğine yurt dışına gidiyorum. Ne? Yani en azından Miray uyanana kadar. Niye ki? Çünkü uyanmasını beklemek, bağış bulunmasını beklemekten daha zormuş. Belki bir süre kendimi oyalarsam zaman hızlı geçer. Hafızam da toparlanmış olur. Uyandı mı? Uyandı. Fizik tedaviye de çok güzel yanıt veriyor. Hemen uçak bileti alıp geliyorum. Acele etme Glinda. Henüz kafası da allak bullak zaten. Beni hatırlıyor mu? Bilmiyoruz, pek konuşmadı. Biz de yormak istemedik. Ben yine de hemen bilet alıyorum. Anca gelirim zaten. Bora'ya da haber verdin mi Lara? Evet verdim. Birazdan burada olur zaten. Hah, geldi. Kapatıyorum Glinda. Görüşürüz. Masalardan birinde seni bekliyor. Sanırım buldum.
Beni hatırladın mı? Miray. Hiç unutmadım ki. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh!